Cygnus X1 bilim adamlarının kafasını uzun yıllar kurcaladı. Bir çift yıldız mıydı yoksa kara delik miydi? Cygnus X1, Ku takım yıldızı bölgesinde bulunan ve içinde kara delik olduğu düşünülen tanınmış bir galaktik X ışını kaynağıdır. Bir roket uçuşu sırasında 1964 yılında keşfedilmiştir ve dünyada görülen en güçlü X ışını kaynaklarından birisidir. Cygnus X1, geniş ölçüde bir kara delik olduğu kabul edilen ilk X ışını kaynağıdır ve kendi sınıfında en çok incelenen astronomik nesneler arasındadır. Güneş'in 14.8 katı bir kütleye sahip olduğu tahmin edilmektedir. Ve bu tür bilinen diğer yıldızlara ve kara deliklere göre çok küçük olduğu gösterilmiştir. Şayet öyleyse olay ufkunun yarıçapı yaklaşık olarak 44 kilometre olmalıdır. Yıl 1964. Bakalım ne düşünülmüş o dönemlerde? X ışınları astronomisi gelişmektedir ve bu alandaki çalışmalar için 2 adet Geiger sayacı taşıyan bir roket uzayın derinliklerinden veri toplamak için alçak yörüngeye fırlatılır. Görev sonunda uzayda 8 adet X ışını kaynağı tespit edilir. Bu X ışını kaynaklarından biri Ku takım yıldızı içerisinde yer almaktaydı ve diğerlerinden daha güçlü bir X ışını emisyonu vardı. Ancak kaynağın ne olduğu anlaşılamadı. Sadece tahminler vardı ama sadece tahmin, ötesi yoktu. HD 226868'in etrafında döndüğü obje X ışınları yayıyordu. Bir kara delik olabilir miydi? Bunu ispatlamak için kütlesinin hesaplanması gerekiyordu ve çok büyük bir kütleye sahip olması gerekiyordu. En azından 3 güneş kütlesi. Eğer öyle değil ise muhtemelen bir nötron yıldızıydı. Murdin hesaplamaları yaptı ve sonuç 6 güneş kütlesi çıktı ve not defterine "It is a black hole" yazdı. Murdin çok büyük bir iddiada bulunmuştu ve şüphecilerin en başta ikna edilmesi gerekiyordu. Ancak bir yandan bu bir kara deliğin ilk gerçek tespiti olabilirdi. Murdin'in yayınladığı makalede Eylül 1971, kara delik kelimesi en sonda sadece bir kez geçiyordu. It might be black hole. Bazı diğer astronomlar bunun bir kara delik olabileceği konusunda hemfikir oldu ama kimse emin olamazdı. 3 yıl sonra teorik fizikçiler Kip Thorne ve Stephen Hawking Cygnus X1 üzerine bir iddiaya girdiler. İddia işin şakasıydı. Her ikisi de bu objenin bir kara delik olmasını umuyorlardı. Hawking bunun bir kara delik olmadığı, Thorne ise aksi yönde iddiaya tutuştular. Haziran 1990'da Stephen Hawking, Kip Thorne'un ofisine girerek belgenin üzerine parmak izini bıraktı. Bu iddiadan çekildiği anlamına geliyordu. Murdin'in X ışını yayan objenin kütle hesabı bir tahminden öte değildi. Zira Murdin'in hesaplamasında kullandığı Cygnus X1'in uzaklığı kabaca bir tahminden öte değildi. Doğru cevap için konunun astronom Mark Reid'in ilgisini çekmesi için bir 20 yıl daha beklemek gerekecekti. İkili sistemden yayılan güçlü ışınlar, yani bu Cygnus X1'in ışınlarına bir bakalım. Bahsi geçen Cygnus Ku takım yıldızı merkezi yakınında evrende tespit edilen ilk kara deliğin etrafında dönen bir yıldız. İkisi birlikte Cygnus X1 adıyla bilinen bir ikili sistem oluşturuyorlar. Diğer yandan bu kara delik gökyüzündeki en parlak X ışını kaynaklarından biri. Ancak bu ışığı yaratan maddenin geometrik yapısı, biçimi bilinmiyordu. Araştırmayı yürüten ekip bu bilgiye X ışını polarimetrisi adı verilen yeni bir teknik aracılığıyla ulaştı. Bir kara deliği fotoğraflamak kolay bir iş değil. Öncelikle bir kara deliği gözlemlemek şu an için mümkün değil. Çünkü çekim etkisine kapılan ışık kara delikten kurtulamaz. Bilim insanları kara deliğin kendisini gözlemlemektense tercihen kara delik yakınında bulunan maddelerden uzaya yayılan ışığı gözlemleyebilirler. Cygnus X1'in durumunda
Bu maddeler kara deliğin yakın yörüngesinde bulunan bir yıldızdan yayılıyor. Tıpkı güneşten gelenler gibi. Gördüğümüz ışıkların çoğu farklı yönlerde titreşir. Polarizasyon filtreleri ise tek yönde titreşecek biçimde çalışır. Polarize lensli kar gözlükleri kayakçıların dağdan aşağı kayarken daha kolay görmelerine yardımcı olur. Bu gözlükler filtrenin kardan yansıyan ışığı kesmesi prensibiyle çalışırlar. Burada kara delik görüntülenme kısmında biz kara deliğin fotoğrafını çektik ancak biz sadece kara deliğin etrafındaki olay ufkunun fotoğrafını çektik. Yani bu olay ufkunda neler var? İşte gaz, toz vesaire gibi maddelerin görüntüsünü çekmiş olduk. Onların çünkü ışık yaydığı mevcut. Yani kara delikten bu ışık gelmiyor ama ortasında kara delik var. Fotoğrafta bu şekilde düşünebilirsiniz. Uzaya saçılan ışık bir noktaya yönlendiriliyor. Yani bu Cygnus X ışınının yönlenmesine şimdi bakalım. Hiroşima Üniversitesi'nde yardımcı doçent ve araştırmanın yazarlarından olan Hiromitsu Takahashi, bir kara deliğin çevresindeki güçlü X ışınlarında durum aynı diyor. Bununla birlikte kara deliğin yakınından saçılan güçlü X ışını ve gama ışınları bu filtreye giriyor diyen Takahashi, elimizde bu ışınları süzecek türden böyle bir gözlük bulunmuyor. Bu nedenle ışığın saçılmasını bir noktaya yöneltmek ve ölçmek için farklı özel bir yaklaşıma ihtiyaç duyuyoruz diye konuştu. Araştırma ekibinin ışığın nereden kaynaklandığını ve saçıldığını bulması gerekiyordu. Bu ölçümlerin her ikisini de gerçekleştirmek amacıyla Pogo Plus adlı bir balona yerleştirilen bir X ışının polarimetresini gökyüzüne yolladılar. Ekip bu sayede güçlü X ışınlarının hangi kısmının toplanma diskinden yansıdığını ve maddeye biçimini verdiğini öğrenebilirlerdi. Bu inceleme için iki farklı model bulunuyor. Bunlara bir bakalım. Fener direği ve genişlemiş model adlı iki rakip model, bir kara deliğin yakınında bulunan maddenin Cygnus X1 benzeri bir ikili sistemle nasıl görünebileceğini tasvir ediyor. Fener direği modelinde korona ışık alesi kompakt, sıkışmış ve yoğun haldedir ve kara deliği tam anlamıyla bağlıdır. Fotonlar toplanma diskine doğru bükülür ve daha fazla miktarda yansıyan ışık açığa çıkar. Genişlemiş modelde ise korona geniştir ve kara deliğin etrafına yayılır. Böylesi bir durumda diskten yansıyan ışık zayıftır. Araştırma ekibi ışık kara deliğin güçlü yer çekimi etkisiyle bu oranda bükülmediği için kara deliğin genişlemiş korona modeline uyduğu neticesine ulaştı. Toplanan bu bilgiler sayesinde araştırmacılar kara deliklere ilişkin daha fazla özelliği açığa çıkarabilir. Buna bir örnek kara deliğin spin dönüş hareketidir. Spinin etkileri kara deliğin etrafındaki uzay zamanını da değiştirebilir. Spin ayrıca kara deliğin evrimiyle ilgili ipuçlarını sunabilir. Evrenin oluşumundan beri hızı yavaşlamış olabilir ya da çevresinde madde biriktirerek daha hızlı biçimde dönebilir. Mark Reid, Cygnus X1'in kesin kütlesini hesaplayarak bir kara delik olduğunu ispatlayan astrofizikçi olacaktı. Ama kütleyi nasıl hesaplayacaktı? Görünmeyen bir objenin kütlesi nasıl hesaplanırdı? Johannes Kepler'in 1600'lerde geliştirdiği yasalar sayesinde, ancak tek bir şart ile. Eğer mesafeyi biliyorsanız uzayda bir objenin kütlesini parallaks metodu ile hesaplayabilirsiniz. Ancak Cygnus X1'in o kadar uzaktaki mesafeyi hesaplamak için kullanılacak açı 1 derecenin ufak bir kesri kadardı. Ama Reid bunun bir çözümünü vardı. Amerika'da, Hawaii'de ve Virgin Island'da 10 tane radyo teleskobu alıp hepsini birlikte kullanarak dünyanın çapında büyüklükte bir teleskop elde etmekti. Bu Reid'e inanılmaz açısal çözünürlük sağlıyordu. Reid ve ekibi Cygnus X1'in mesafesini 6000 ışık yılı olarak hesapladılar. Mesafe bilindiğine göre kütle artık hesaplanabilirdi. Sonuç 15 güneş kütlesi.
Evet, hakkında iddiaya girilen Cygnus X1 objesini beraber incelemiş olduk. Bir aslında yani kara delik ve yanında dönen bir yıldız gibi düşünülüyor bu. Makale içinde de bahsetmiştim. Bu konuyu da nereden duydum? Yine bir belgesel içerisinde bu iddia ile alakalı Kip Thorne ve Stephen Hawking'in beraber iddialarıyla ilgili kısmı ele almışlardı. Ben de oradan Cygnus X1 neymiş diye hazırladım makaleyi sizlere. Önemli gördüm. Yani değişik bir yapıda olan uzay nesneleri ya da uzay cisimleri ya da işte yıldızlar, kara delikler vesaire içerdiği için sizlerle de paylaşmak istedim. Burada merak edilen bir şeydi aslında bunun kütlesi vesaire. Bunları da hesapladıklarını gördüm. Daha sonra bir kitapta da denk gelmiştim bu konu hakkında. İşte birbirleri arasında iddiaya girildi vesaire. Biraz daha detay içeriyordu o kitapta. Yanılmıyorsam Sean O'Carroll'ın Büyük Resim kitabındaydı bu bahsediliyordu. Orada da detaylı bir bilgi elde etmiştim. Bu şekilde arkadaşlar iddiaya girilen Cygnus X1 nedir kısmında iddiaya girilmişti. Kara delik mi yıldız mı? Hem kara delik hem yıldız olduğu yanında bu şekilde ispatlanmış oldu. Evet arkadaşlar, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.